saatleri arasında dışarı çıkalım. Özellikle D vitamini için. Çünkü Evet, biliyorsunuz evet, bu evet. pandemi ve D vitamininin önemini Doğru. çok sıklıkla D vitamininin nasıl sağlıklı alabiliriz? Tamam. Özellikle hangi saat aralığında Hı alabiliriz? hı. Birazcık da bu konuya değinelim. Sonrasında Evet, başka tamam. haberlerimiz Çok olacak. güzel bir soru. Genelde bu sorunun cevabı hani D vitamini öğlen güneşinden alınıyor olduğunda, yani öyle bildiğimiz için biraz hani vur öldür gibi bir abartmalı bir durum oluyor. Esasında bizim cildimiz güneşin öğlen saatlerindeki dalga boyundan 10 dakika içerisinde zaten bize gereken ve depolayabileceğimiz kadar D vitamini üretebiliyor. Yani burada 10-15 dakikayı geçiyor olmakta bir marifet yok. Vücudun tamamının güneşin altında kalmasına gerek yok. Ellerimiz kollarımız olsa bile yeterli. Dolayısıyla öğlen sıcağı ve D vitamini alacağım diye 3 saat yatmanın bir anlamı yok. Zaten öyle olduğunda da vücut melanin üreterek, cildi koyulaştırarak güneşin içeriye geçmesini engelleyerek bizi korumaya yönelik bir hareket yapıyor ve cilt koyulaştıkça da aslında vitamin D'yi emmemiz zorlaşıyor. Burada gene beslenmeden bahsettik ve az önce de sebzeleri konuştuk diye söyleyeceğim. Vitamin D konusunda altı az çizilen bir meselemiz var. Her güneşe çıktığımızda 10 dakika işte öğlen gereken şartları yaptık. Biz o vitamin D'yi cildimizden vücudumuza alabiliyor muyuz diye bir soru sormamız lazım. Bunun için bazı şartlar var. Öncelikle öğlen dedik, güneş dedik, cilt dedik. Peki ondan sonraki şart nedir? Işık cilde vurduğu zaman cildimizdeki hücrelerdeki kolesterol molekülünü bir şekil değiştiriyor. Yani bir A şeklinden B şekline çeviriyor. Bu bir hareketin başlangıcı oluyor. Ondan sonra da olaylar silsilesi devam ediyor. Fakat bu olaylar silsilesinde en önemli konu ciltte oluşmuş olan vitamin D'nin ön maddesi. Yani pire vitamin D olan şeyin aslında vücutta iş yapmadığı, onun ta karaciğere gidip asıl aktif formuna dönüşmesinin önemidir. Bunu vitamin D'yi hani birkaç kere dinleyen herkes bilir. Ciltten gelen karaciğere gider, böbreğe gider, ondan sonra da asıl vitamin D olur diye bilir. Fakat buradaki kritik soru şudur. Cildimizde oluşan ön vitamin D ta kalkıp karaciğere nasıl gidecek? Vitamin D yağda erir cümlesini herkes bilir değil mi? Vitamin D yağda eriyen bir vitamindir. Tamam. Peki ciltte oluşan vitamin D eğer yağda eriyorsa kanla karaciğere nasıl gidecek? Kanın içerisinde daha çok su var değil mi? Demek ki yağda eriyen vitamin D'nin karaciğere gidebilmek için bir de suda eriyen hale dönüşmesi lazım. İşte kritik nokta bu. Güneşlendiğimiz zaman cildimizde oluşturduğumuz ön vitamin D'nin suda eriyebilir, water soluble olması gerekiyor ki karaciğere gidip aktif ve işimize yarar hale gelsin. Bunu sağlayan nedir? Bir sülfatlanma denen biyokimyasal mekanizmadır. Halk olarak biz neyi bilelim? Sülfatlanma işi nasıl olur? Sülfür maddesiyle olur. Sülfür maddesi nerede vardır? Besinlerin hangilerinde vardır? Sarımsak, soğan, brokoli, karnabahar gibi içerisinde böyle başka şeylerden de bunun içerisinde işte organosülfürler var, sülforonlar var dediğimiz maddelerin içerisinde vardır. Buradan niye geldik? Bu tip beslenmeyi yaparsak, böyle bir salata, böyle bir söğüş, haşlanmış sebze yemeği, bu ürünlerden oluşan yersek biz sülfür havuzumuzu doldurmuş oluruz. Bu sülfürler de güneşin altında durduğumuzda gelen güneş ışığının oluşturduğu ön vitamin D'yi sülfatlar, onu suda eriyebilir ve ciltten kalkıp karaciğere gidebilir yapar. Ondan sonrasını karaciğer hallediyor ve bize vitamin D yapıyor zaten. Eğer diyorsak ki güneşten çok kalarak mı alıyoruz vitamin D'yi? Hayır. Az kalmak belli bir süre yeterli ama şartlardan biri de sülfür içerikli bahsettiğim sebzelerin ve bitkilerin vücutta daha çok olması lazım. Bizim aktif vitamin D yapabilmemiz için. Belki bu konu yine hani burada yardımcı olabilir insanlara.